bana dürüstçe cevap ver. Yani İstanbul'un gerçek haritasını çizenlerin o koca padişahlar veya dahi mimarlar değil de sokak çeteleri, kundakçılar veya kalbi kırık şairler olduğunu söylesem ne düşünürdün? Muhtemelen çok şaşırırdım. Çünkü hani hep tuğlalar, çimentolar, devasa köprüler falan gelir aklımıza şehir deyince. Aynen öyle. Hep mühendislik planlarına falan bakarız, sınırları görürüz. Ama bugün bu derinlemesine incelemede o fiziksel sınırları tamamen çöpe atıyoruz. Kesinlikle atıyoruz. Çünkü tarih, sosyoloji ve insan psikolojisinin o karanlık sularına daldığında o somut haritaların aslında ne kadar kör olduğunu fark ediyorsun. Evet, bugün o görünmez haritayı çıkaracağız aslında. Tam olarak bu. Bugün tuğlalarla değil, doğrudan insan ruhuyla, isyanla ve mürekkeple inşa edilmiş o tamamen görünmez İstanbul'un haritasını çıkaracağız. Ve sen de o sokaklarda yürürken aslında hangi görünmez enkazlara veya saraylara bastığını keşfedeceksin. Harika bir giriş oldu bu. Ve haritasını çıkaracağımız bu yer, hani dünya üzerinde belki de hakkında en çok kelime sarf edilmiş, uğruna en çok hayal kırıklığı yaşanmış olan şehir. Tabii canım, koca bir imparatorluk başkenti sonuçta. Peki bugün bunu ne üzerinden konuşacağız? Bugün elimizde edebiyatımızın o devasa hafıza kayıtlarından biri var. Ahmet Kabaklı'nın derlediği o muazzam eser, İstanbul Güldestesi. Evet, Fatih döneminden günümüze kadar yazılmış en sarsıcı şiirleri barındırıyor. Hatta şurada bir parantez açayım. Bu eserin o uzun tarihi ön sözlerinden falan hiç bahsetmeyeceğiz. Doğrudan eserin kalbine, içindeki o en güzel, en vurucu şiirlere odaklanacağız. Aynen öyle, direkt metinlere dalıyoruz. Çünkü bu kaynağı incelediğimizde şunu çok net görüyoruz. Bu sadece basit bir şiir antolojisi falan değil. Değil mi? Çok daha fazlası. Kesinlikle koca bir toplumun psikolojik ve kültürel evriminin sizmografı adeta. Şiirler bize şehrin ergüvanlarını falan anlatmaktan çok öte bir şey yapıyor. Hı hı. İnsanların o dönemki korkularını, zevklerini, sınıf çatışmalarını kayıt altına alıyor. Yani resmi tarihin o kalın duvarlarından sızan saf gerçeği okuyoruz aslında şiirlerde. Bak bu çok doğru. O zaman dinleyicilerimiz için bu edebi yolculuğu şöyle bir çerçeveleyelim. İstanbul'u yüzyıllardır sahnede olan ve hani her dönem o dönemin travmalarına veya zaferlerine göre yepyeni bir kostüm giyen ölümsüz bir başrol oyuncusu gibi düşüneceğiz. Çok güzel bir benzetme. Ama işin ilginç yanı şu bence, bu oyuncunun sahneye ilk çıkışı o şehri fethettiğimiz meşhur 1453 yılında olmuyor. Yani edebiyatımızda bu şehrin ismini ilk fısıldamaya başladığımız yer beni açıkçası şoka uğrattı diyebilirim. Evet, evet çünkü o fısıltının kaynağı bizi ihtişamlı bir Osmanlı divanına falan götürmüyor. Çok daha eskiye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz tam olarak? Orta Asya'nın steplerine uzanan o büyük destanımıza, Dede Korkut kitabına gidiyoruz. İnanılmaz gerçekten. Dede Korkut mu yani? Evet, özellikle Bamsı Beyrek bölümüne baktığımızda bezirganların yani o dönemin tüccarlarının nadide mallar getirmek için İstanbul'a gelişinden bahsedilir. Hani şu fetih öncesi dönemden bahsediyoruz değil mi? Tabii çok öncesi. Bunu hani büyük resimle, toplum psikolojisiyle ilişkilendirirsek harika bir mekanizma çıkıyor ortaya. Nasıl bir mekanizma? Henüz o coğrafyaya yerleşmemiş, şehri fiziki olarak görmemiş, göçebe veya yarı göçebe bir toplum düşün. Onların bilinçaltında bile İstanbul çoktan aşılması gereken nihai sınır olarak kodlanmış. Vay be! Dev bir zenginlik ve kültürel bir cazibe merkezi yani. O dönemki bir Türk için İstanbul adeta efsanevi bir Eldorado gibi bir şey. Düşünsene yani daha surlarına elini bile sürmediğin, belki sadece ateş başında hikayelerini duyduğun bir yer senin kültürel kodlarına işliyor. Şehir zaten zihinlerde çoktan bir efsane olarak inşa edilmiş. Kesinlikle çok iyi ifade ettin. Ve sonra hani zamanı geldiğinde o efsaneyi gerçeğe dönüştüren kişi sahneye çıkıyor. Yani Fatih Sultan Mehmet Evet, o büyük eşik. bir çağ açıp çağ kapatan, hani o devasa şahi toplarını döktüren, gemileri karadan falan yürüten o eşsiz askeri deha. Ama işin büyüleyici kısmı ne biliyor musun? Nedir? Aynı adam fethettiği bu devasa şehre incecik, böyle son derece zarif ve kırılgan aşk şiirleri yazıyor. Avni mahlasıyla yazdığı o meşhur şiiri bir düşün mesela.
Aa evet. Fatih'in o mısraları bir padişahın değil de kara sevdalı bir şairin kaleminden çıkmış gibidir gerçekten. Nasıldı o şiir? Şöyle diyor, Avniye kılma güman kim sana ram ola nigar, sen İstanbul şahısın, ol Galata'nın şahıdır. Yani günümüz Türkçesiyle nasıl çeviririz bunu? Yani diyor ki ey Avni o güzelin sana boyun eğeceğinden şüphe etme, sonuçta sen İstanbul'un şahısın, oysa Galata'nın şahıdır. Evet, bu ironi beni gerçekten benden alıyor. Yani günümüz dünyasından çok tanıdık bir örnek vereyim bunu gözümüzde canlandırmak için. Dinliyorum. Acımasız, son derece rasyonel bir şirket CEO'su düşün, tamam mı? Devasa, köklü bir rakip şirketi yıllarca süren planlarla falan müthiş bir stratejiyle satın alıyor. Evet, bir şirket birleşmesi gibi. Aynen, şirketin kapısından içeri zaferle giriyor adam. Ama ertesi sabah kalkıp o şirketin ana binasına bakarak son derece romantik, neredeyse kalbi kırık soneler falan yazmaya başlıyor. Çok iyi bir benzetme oldu bu. Fatih'in yaptığı tam olarak bu değil mi? Yani neden devasa bir orduyla ezdiği şehre kelimelerle kur yapma ihtiyacı hissediyor sence? Çünkü Fatih Sultan Mehmet entelektüel olarak çağının çok ama çok ötesinde bir Rönesans prensi vizyonuna sahip. O aydınlanma tarafı var hep. Gücün sadece kılıçla, topla yani kaba kuvvetle kalıcı olamayacağını çok iyi biliyor adam. Şehri askeri olarak fethedebilirsin. Evet ama Ama o şehrin ruhunu, o 1000 yıllık Bizans hayaletini kendi kültürüne entegre edemezsen orada sadece işgalci olarak kalırsın. çok mantıklı. O yüzden şiir o dönemde bir entelektüel egemenlik kurma aracı aslında. Şehri psikolojik olarak da kendi evine dönüştürme aracı. Yani kelimelerle şehri yeniden inşa ediyor Fatih. Askeri fetih bittikten sonra kültürel fetihin başlaması. Hı. İnanılmaz bir analiz gerçekten. O zaman zaman nehrinde biraz daha akalım istersen. Bakalım nereye gidiyoruz? İstanbul artık tamamen bir Osmanlı başkenti oluyor. İmparatorluk gücünün zenginliğinin böyle mutlak zirvesinde falan. Divan şiirinin o altın çağına giriyoruz. Ah evet, en şaşalı dönemler. Ve şairlerin şehre bakış açısında öyle bir değişim oluyor ki, şehir sanki yeryüzünden kopup gökyüzüne asılıyor gibi hissediyorsun şiirleri okurken. Aynen öyle oluyor. Bu altın çağda özellikle 16. ve 18. yüzyıllar arasında falan şairler için İstanbul fiziksel bir coğrafya olmaktan tamamen çıkıyor. Ne oluyor peki? Artık ulaşılamaz, kusursuz bir sevgili veya Tanrı'nın yeryüzüne bir lütfu olarak kodlanıyor. Şehri idealleştirme konusunda muazzam bir tavan yaşanıyor edebiyatta. Mesela kim var aklına gelen? Baki mi? Evet, mesela Kanuni döneminin dev şairi Baki, o meşhur mısraları bu imparatorluk kibrinin ilk tohumlarıdır aslında. Nasıldı o mısralar? Edirne şehri gibi bir şeydi galiba. Evet. Diyor ki, Edirne şehri gibi, gerçi şehri bir bedel olmaz, yine ama bu dünya İstanbul'a bedel olmaz. Dünyanın geri kalanını bir kefeye, İstanbul'u tek başına diğer kefeye koyan inanılmaz bir vizyon bu. Kesinlikle. Tabii dünyayı karşısına almak yetmiyor onlara, değil mi? Bu işin şahikası, o Lale Devri'nin estetik sarhoşluğunu en iyi anlatan şair kim sence? Tabii ki Nedim. Nedim, evet. İstanbul Kasidesi'nin o giriş beyti bence sadece bizim edebiyatın değil, dünya şehir edebiyatının en iddialı tasvirlerinden biri falan olabilir. Hiç şüphesiz öyle. Nedim şehri alıp adeta evrensel bir denkleme oturtuyor orada. Şöyle diyor, bir gevher-i yekpare iki bahr arasında hurşid-i cihantap ile tartılsa sezadır. Ya bu kelimeler bile ne kadar ağır ve iddialı. Kesinlikle, çünkü bilerek seçilmiş. Şehri Karadeniz ve Marmara denizleri arasında tek parça, kusursuz bir mücevher olarak tanımlıyor önce. Gevheri yekpare yani. Sonra da güneşe bağlıyor olayı. Evet, o mücevheri alıp kozmik bir teraziye koyuyor. Karşısına da ağırlık olarak dünyayı aydınlatan güneşi yerleştiriyor. Güneşle tartılsa yeridir diyor adam. Şimdi burada durup dinleyicimizle birlikte bir düşünelim. Sen her sabah işe gitmek için yürüyorsun, o sokakların, o trafiğinde belki çileden çıkıyorsun falan. Evet, o kargaşada. Sonra biri çıkıp yürüdüğün o sokakların güneşe eşdeğer tutulduğunu söylüyor. Bu nasıl bir ruh halidir? İnanılmaz bir imparatorluk kibri var karşımızda. Sadece edebi bir abartı da değil bu aslında. Değil mi? Devletin kendi ihtişamından sarhoş olduğu bir dönem. Kendilerine her şeyin altın yaldızlı ve kusursuz olduğuna inandırmışlar. Sabit, Sami, Vehbi gibi diğer şairleri de okuyoruz kaynağımızda. Hepsi sürekli Sarıyer'in kiraz mevsimini, Çamlıca'daki eğlenceleri falan anlatıyor. Sadabat suları falan filan. Aslında bu tam olarak bir
Kaçış edebiyatı biliyor musun? Nasıl yani? Çünkü devletin çarkılarında ufak ufak o çatırdamalar başlamış. Ve o çatırdamaları duymamak için müziğin sesini sonuna kadar açmak gibi bir durum bu. Bak bu harika bir nokta. Ve işte tam bu noktada bir sorun var bence. Bu tablo fazla kusursuz. Fazla pembe, evet. Yani bu saray şairleri şehre adeta bir kaleidoskopun arkasından bakıyorlar. O dürbünün içinden baktıklarında gördükleri şeyler çok simetrik, rengarenk falan. O altın yaldızlı çerçeve. Ama o dürbünü gözünden indirdiğinde o çerçevenin dışında kalan çamur ve iz içinde hayatta kalmaya çalışan devasa bir halk kitlesi var. Saraydaki paşa şehri güneşe benzetirken o daracık sokaklardaki sıradan insan için ne ifade ediyor acaba bu şehir? İşte o kaleidoskopu kırdığımızda İstanbul'un edebi tarihindeki o en çarpıcı alt kültürlerden birine çarpıyoruz. Hangisi o? Divan şiirinin fil dişi kulelerinden inip halk edebiyatına, aşıkların dünyasına girdiğimizde çok farklı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Gösterişten uzak, sade ve oldukça acımasız bir İstanbul. Karacaoğlan, Seyrani falan diyoruz değil mi burada? Evet, onlarda o estetik sarhoşluk falan yoktur. Çünkü sokaktaki insanın gerçeği ahşap evlerin birbirine bitişik olduğu o daracık sokaklardaki devasa yangınlardır. Evet, yangınlar. Ve o yangınlar sosyolojide yepyeni bir edebi tür doğuruyor, hatta yepyeni bir kahramanlık miti yaratıyor. Tulumbacılar efsanesi doğuyor. Aynen öyle. Bugün argomuzda bile hala yer alan o kültür hani. Biraz açalım mı burayı? Tabii, kaynağımızdaki şiirlerde halkın o gerçek İstanbul'una dair inanılmaz detaylar gizli. Düşün, normal bir aile için yangın evini, çocuklarını falan bir gecede kaybettiği kıyamet gibi bir felaket. Tabii, bütün birikimin gidiyor. Ama o kenar mahallelerdeki işsiz, öfkeli gençler için bu durum bambaşka. Onlar için bir varoluş sahnesine dönüşmüş yangınlar. Nasıl yani? Kahramanlık falan mı yapıyorlar? Tulumbacılar için yangın söndürmek vatandaşlık görevi falan değildi. Bildiğin bir spor, ekstrem bir kahramanlık gösterisiydi. Mahalleler arası bir nam salma yarışıydı. Bu bana modern zamanlardaki hani sokak çetelerinin kendi mahallelerini falan savunmasına çok benziyor. Ya da böyle holigan seviyesindeki fanatik futbol taraftarlığına falan. Tam olarak o his işte. Düşünsene yani şehrin yarısı küle dönüyor. O dumanın, alevlerin içinde gençler yarı çıplak koşarak diyor, hangi mahallenin tulumbacısı suyu ilk sıkacak diye birbirine bıçak falan çekiyor. Evet, kanlı bıçaklı bir rekabet. Felaketten beslenen devasa bir adrenalin bağımlılığı resmen. Ve edebiyat bunu anında kayda geçiriyor zaten. Karşımıza Külhan Bey edebiyatı çıkıyor işte. Kimdi bu Külhan Beyleri? Hamamların külhanlarında, yani o ateş yakılan alt kısımlarında ısınan, kalacak yeri olmayan sokak kabadayıları ağır argoyla falan konuşurlar. Kaynağımızdaki o meşhur baskın destanını okuduğumuzda bunu çok net görüyoruz. O sarayın mücevher imgesinin yerini ter ve isyan alıyor yani. Kesinlikle. Ter, kül, isyan ve bıçak çekilen mahalle kavgaları var artık. Edebiyat ikiye bölünmüş durumda. Ve bütün bu kaosun, o yanan ahşap konakların ardında edebiyatımıza düşülmüş çok çok basit ama balyoz gibi ağır bir tarihi not var. Kaynağımızda da geçiyor bu tek mısra. Hangi mısra o? Yaktı İstanbul'u ahı fukara. Ah evet, çok çarpıcı. Yani diyor ki fakirin fukaranın ettiği o beddua tuttu da yaktı bu koca İstanbul'u. Bu mısra şehrin o dönemki sosyolojisini tek bir cümlede deşifre ediyor resmen. İhtişamın ve lüksün bedelini her zaman o alt tabaka öder ya hani. Hep öyle olmaz mı zaten? Evet ve o alt tabakanın öfkesi somut bir güce, yanan evlerin alevine dönüşüyor. Edebiyat sarayın görmezden geldiği o adalet terazisini sokakın ortasına, kül yığınlarının tam üzerine kuruyor. Gerçekten sarsıcı bir durum. Peki o küllerden modern bir metropol nasıl doğdu? Çünkü biliyoruz ki buradan sonra edebiyatımızda çok çok büyük bir fay hattı kırılıyor. Tabii imparatorluk çöküyor bir kere. Tanzimat, meşrutiyet falan derken batıya yüzünü dönen, kimlik krizi yaşayan bir toplum. Ve asıl büyük darbe Cumhuriyet'in ilanıyla başkentin artık Ankara olması. Evet, İstanbul tahtını kaybediyor. İstanbul o yüzyıllardır alıştığı dünyanın merkezi olma tacını falan tamamen kaybediyor. İhtişamlı bir imparatoriçeyken birdenbire kenara itilmiş, yorgun ve terk edilmiş devasa bir metropole dönüşüyor. Ve işte bu tarihsel kırılma, şairlerin şehirle kurduğu o edebi ilişkiyi kökünden değiştiriyor. Nasıl bir değişim bu? Şöyle düşün,
Cumhuriyet dönemiyle birlikte İstanbul artık o gökyüzünde aranan ilahi güzellik falan değil, kendi içine kapandığı devasa böyle çatlaklarla dolu bir aynaya dönüşüyor şair için. Aynaya mı? Evet, şehir fiziksel olarak betonlaşıp büyüyor, göç alıyor ve şehir kalabalıklaştıkça şairin o kalabalıklar içindeki yalnızlığı da aynı oranda büyüyor. Çok mantıklı. Kaynağımızda bu aynaya bakan dev şairler var. Özellikle 3 modern şairin gördükleri arasındaki zıtlık, modern insanın ne kadar parçalanmış olduğunu çok iyi anlatıyor bize bence. Evet, Necip Fazıl, Orhan Veli ve Atilla İlhan. Aynen. Mesela Necip Fazıl Kısaküre'nin o meşhur Canım İstanbul şiirine baktığımızda şehrin üzerine çöken çok ağır böyle varoluşsal bir mistisizm görüyoruz. Hani diyor ya, ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar, onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. Evet, çünkü Necip Fazıl için şehir artık dışında yaşanan bir yer falan değil. Nedir peki? Kendi ruhunun fiziksel bir dışa vurumu adeta. O şehrin tepeleri, suları, camileri, şairin kendi içindeki o inanç krizlerinin, buhranlarının ete kemiğe taşa toprağa bürünmüş hali. İnanılmaz içe dönük ve spiritüel bir bağ bu. Kesinlikle. Ama madalyonun diğer yüzünde bu mistizizmi falan tamamen elinin tersiyle iten biri var. Orhan Veli. O çok başka bir frekans. Sokağın o sıradan cıvıl cıvıl balık kokan ritmini yakalayan adam. Şehri bu kadar ciddiye almayı reddediyor Orhan Veli. Necip Fazıl o ruhun dondurulmuş halini görürken Orhan Veli dünyevi ve çok arkadaşça bir yerden sesleniyor şehre. O meşhur dizesi hani İstanbul'da Boğaziçi'ndeyim bir garip Orhan Veli. Tam olarak bu. Orhan Veli İstanbul şiirini sekülerleştiriyor diyebiliriz aslında. Padişahlar, kozmik teraziler veya ağır ruhsal buhranlar falan yok onun İstanbul'unda. Neler var peki? Vapurlar var, köprüde balık tutanlar var, martılar, rüzgarda uçuşan etekler var, hayatta kalmaya çalışan sıradan insanların melankolisi var işte. Hüznü bile insana tebessüm ettiren hani kadehte balık olduğunu dostane İstanbul. Aynen öyle. Ve sonra bütün bu kabullenişleri, o mistik hüznü veya tatlı melankoliyi falan tekmeleyip paramparça eden bir adam çıkıyor sahneye. Atilla İlhan. Saf bir isyan o. Onun İstanbul'u gerçekten saf bir isyan. Şöyle bağırıyor şiirinde. Geceler serseri, biz serseri, sen söyle serseriler kralı İstanbul, kahrolasın İstanbul şehri. Çok güçlü dizeler gerçekten. Şimdi dinleyicimizin şu korkunç zıtlığı bir an için görmesini istiyorum. Yüzyıllar önce Nedim o lale devrinde bu şehri dünyayı aydınlatan güneşle tartıyordu. Ama aynı boğaza bakan Attila İlhan neden avaz avaz kahrolasın diye bağırıyor sence? Çünkü Attila İlhan'ın baktığı o şehir, Nedim'in baktığı o şehir değil artık. Değişti tabii. Cumhuriyet sonrası o devasa köyden kente göç, şehrin demografisini ve ruhunu tamamen alt üst etmiş durumda. Şehir artık bir mücevher falan değil yani. Kapitalizmin o acımasız dişlileri arasında gençleri öğüten bir canavar. Attila İlhan kenar mahalleleri falan görüyor değil mi? Aynen, marjinalleşmeyi, sefaleti, o neon ışıklarının altındaki çürümüşlüğü görüyor. Kahrolasın derken binalara veya denize falan bağırmıyor adam. Kime bağırıyor peki? Modernleşme adı altında insanı yutan sisteme bağırıyor. Kendi kuşağının o şehirde yaşadığı yenilgiye isyan ediyor aslında. Yani sorun şehrin o betonu falan değil, betonun içinde şaire biçilen yalnızlık ve yabancılaşma hissi. Zaten kaynak kitabımızda Eşref veya Neyzen Tevfik gibi isimleri de okuyoruz. Evet, taşlamaların ustaları. Yıkıp İstanbul'u doldurmalı deryayı falan diyerek hani şirketlerin, o yöneticilerin yozlaşmasına nasıl küfrettiklerini falan görüyoruz. Veya Ziya Osman Sabah çıkıyor. O çok daha nostaljik takılır. Evet, o hızla değişen acımasız metropolde çocukluğunun o naif Beyoğlu'suna sarılıyor adam çaresizce. İçi dolu çamaşır kokusunu bile özlemle falan anıyor, düşünsene. Yani şehir artık tek bir gerçeklik değil. Kesinlikle değil. Milyonlarca insanın tecrübesine göre şekil alan, kimine cennet, kimine cehennem olan devasa bir metropol. Bu konuştuğumuz edebi evrimin tamamı aslında bize çok temel bir şey kanıtlıyor. Şehir dediğimiz şey sabit bir varlık değil.
Şehirler, onlara bakan insanların psikolojisini yansıtan çok devasa canlı organizmalar. Çok doğru. Dede Korkut'un o ulaşılmaz efsanesinden Fatih'in fethettiği sevgiliye, divan şairlerinin kibrinden tulumbacıların ateşine ve işte modern dönemin Atilla İlhan öfkesine kadar biz sadece binaları inşa ettiğimizi sanıyoruz. Ama öyle değil mi? Hayır, biz aslında şiirlerimizle, korkularımızla şehrin o görünmez ruhunu inşa ediyoruz. Ve edebiyat da o binaların içindeki bu görünmez ruhu okuma sanatı bence. İşte bu harika düşünce doğrudan o kulaklıkların ucundaki dinleyicimizle paylaşmak istediğim asıl noktaya getiriyor bizi. Nedir o nokta? Evet, şu an bizi dinleyen sana söylüyorum. Belki hani bugün trafiğinde saatlerini harcadığın, o devasa plazalar arasında kendini küçücük hissettiğin, gürültüsünden falan kaçmak istediğin o koca şehir. O şehir sadece o dökülen asfaltlardan, birbirinin kopyası gökdelenlerden falan ibaret değil. Kesinlikle değil. Her gün bastığın o kaldırımlar aslında üst üste binmiş yüzyıllık şiir, isyan ve aşk katmanlarından oluşuyor. Hani bugün Boğaz'da sıradan paslı bir vapur iskelesine bakarken yüzyıllar önce aynı sulara başka bir şairin bambaşka bir kalple, çok farklı bir umutla baktığını bilmek, inan bana o şehre olan bakış açını, sokaktaki o nefes alışını bile tamamen değiştirecek bir güç. Çok haklısın. Eğer biz yaşadığımız şehrin şiirini bilmiyorsak, o binaların arasında dolaşan ve sadece tüketip giden varlıklardan hiçbir farkımız kalmıyor maalesef. Geçmişin bu seslerini duymak aslında bugünü daha anlamlı yaşamamızı falan sağlıyor. O halde bu incelemeyi senin zihninde yankılanacak ve hani etrafına biraz farklı bakmanı sağlayacak o soruyla bitirelim. Merakla bekliyorum. Eğer bugünün o hiper bağlantılı, ekranlara gömülü, her şeyin saniyeler içinde falan tüketilip yok olduğu dünyasında bir şair çıksaydı ve kendi şehrinin, hani şu an tam senin yaşadığın o modern labirentin destanını yazsaydı, sence bu şiirin ana teması ne olurdu? Zor bir soru. Betonlar, plazalar ve o dijital gürültüler arasında kaybolmuş gerçek bir gökyüzünü aramak mı olurdu? Yoksa etrafını saran o milyonlarca insanın oluşturduğu kalabalıklar içindeki sağır edici korkunç bir yalnızlık mı? Bir sonraki yürüyüşünde kulaklıklarını çıkar ve etrafındaki binalara şöyle bir bak. O mühendislerin çizdiği somut sınırları falan tamamen unut ve kendi şehrinin o henüz yazılmamış olan, senin adımlarını bekleyen şiirini bir düşün. Görüşmek üzere.